vazgeçmem kolay kolay bir gün. Anladığım kadarıyla Kukuli kafaya aya takmış durumda. Ama son günlerde kafayı aya takan sadece Kukuli değil. İnternette ayla ilgili çok garip haberler okuyorum. Bildiğiniz gibi aya 1972 yılından beri insanlı uçuş yapılmıyor. Neden gidilmişti aya? Aslında çok bilimsel amaçlar için değil. Daha çok siyasi rekabet nedeniyle. ABD uzaya ilk insanı gönderen Sovyetlere sağlam bir yanıt verip uzay yarışını bitirmek istiyordu. 1969'da Neil Armstrong aya ayağını atınca bu yarışı da kazandı. Son olarak 1972'de Eugene Cernan aya ayak basan 12. ve son insan oldu. Ondan sonra da ay pek insanlığın ilgisini çekmedi. Petrol yok, atmosfer yok, ortalıkta pek bir değerli maden de yok. İnsanlığın yeni hedefi Mars oldu. Ancak haber ajanslarından son yıllarda küçük küçük haberler geçiyor. Çin, Hindistan, ABD aya araçlar gönderiyorlar veya planlıyorlar. Hatta aya insanlı uçuş bile planlanıyor yeniden. Peki 50 yıl sonra ne değişti daha yeniden popüler hale gelmeye başladı? Hadi komplo teorisyenleri iş başına. Ama bu sorunun çok daha bilimsel bir cevabı da olabilir. Cevap insanlık için en değerli ihtiyaçta yatıyor. Nedir insanlık için en değerli ihtiyaç? Nereye bakmak lazım bu sorunun yanıtı için? Tabii ki tarihe. En çok savaş ne için çıkıyor? Bildiniz. İnsanlığın en önemli ihtiyacı enerji. Özellikle sanayi devriminin ardından uluslar birbirleri arasındaki bütün ilişkiyi enerji kaynakları üzerinden kuruyorlar. Peki ne var ayda? Kahvehanelerden yükselen sesi duyar gibiyim. Petrol. Ama maalesef petrol yok ayda. Zaten küresel ısınmadan beri fosil yakıtlar enerji ihtiyacındaki birinci tercihte değil. Nükleer enerjinin yarattığı atıklardan dolayı oluşturduğu çevre sorunları da biliniyor. Yenilenebilir enerjide ise halen beklenen verimliliği yakalayamadık. Güneş enerjisi güneş varken iyi ama güneş yokken ihtiyacımız olan enerjiyi depolayacak pil teknolojisine henüz erişemedik. Rüzgar için de benzer bir durum söz konusu. Nüfusumuz hızla artıyor, teknolojimiz de gelişiyor. Gözümüzü uzaya dikmiş durumdayız. Ama hem teknolojimiz hem de uzayda yayılma isteğimiz bir darboğaza gelip orada sıkışıyor. Enerji ihtiyacı. Peki nasıl en verimli enerjiyi bulacağız? Yanıt aslında yukarıda duruyor milyarlarca yıldır. Güneş. Güneş milyarlarca yıldır bizi ısıtan, aydınlatan ve cep telefonlarımızı şarj eden bu muazzam enerjiyi nereden buluyor? Bunun yanıtı atomda gizli. Güneş de bizim gibi nükleer enerjiyi kullanıyor. Yani atom enerjisi. Ama bizim kullandığımız yöntemle değil. Bizim nükleer santrallerimiz fisyon enerjisini kullanıyor. Yani ağır bir atomu parçalayıp ortaya çıkan muazzam enerjiden faydalanıyoruz. Örneğin uranyumu alıp nötron bombardımanına tutuyoruz. Uranyum bu kadar nötronu taşıyamıyor ve kararsız hale gelip parçalanıyor. Ortaya kripton ve baryum atomları ve bir miktarda enerji çıkıyor. Ancak bu ağır atomlar radyasyon ve çevre kirliliğini de beraberinde getiriyor. Güneş ise füzyonu yani tam tersini kullanıyor enerji üretmek için. İki tane hafif atomu birleştirip daha yüksek bir enerji ortaya çıkmasını sağlıyor. Örneğin iki tane hidrojen atomu birleşip helyum atomunu oluşturuyorlar. Bu esnada fisyondakinden daha büyük bir enerji de ortaya çıkar. Peki biz neden bunu kullanmıyoruz? Verimli şekilde başaramıyoruz çünkü. Güneş bunu muazzam kütlesi sayesinde yapıyor. Bu muazzam kütle atomlara öylesine sıkıştırıyor ki atomlar inanılmaz hızlara ulaşıyorlar. Bu hızlarda çarpıştıklarında birbirlerinin itme kuvvetini yenip atomlar birleşmeye başlar. Ancak insanlığın denemelerinde atomları bu hızlara çıkarmak için gereken enerji elde edilen enerjiden daha fazla olmakta. Daha doğrusu bugüne kadar böyleydi. Geçtiğimiz aylarda ABD'deki bir bilim enstitüsü lazer teknolojisi kullanarak harcanandan daha fazla enerjinin ortaya çıktığı bir füzyon deneyini gerçekleştirdiğini açıkladı. Muhakkak devletler bunu kapalı kapılar ardında daha önceden de başarmış olabilir. Ancak burada bir sıkıntı daha var. Bu füzyon deneyleri genelde döteryum ve tritium gibi hidrojen izotoplarıyla yapılıyor. Döteryum okyanuslarda bolca bulunmasına rağmen tritiumun tüm dünyadaki varlığı yaklaşık 1 kilo olarak tahmin edilmekte. Ancak füzyonda verimli şekilde kullanılabilecek bir izotop daha var. Helyum izotopu olan helyum 3. Ne yazık ki bu izotoptan da dünyada çok az bulunuyor. Ama bolca bulunduğu bir yer var. Bilin bakalım neresi? Evet, tahmininiz doğru.
Bu izotopun ayın atmosfersiz yapısı nedeniyle ayda bolca bulunduğu tahmin edilmekte. Peki ne kadar bir enerjiden bahsediyoruz? Atatürk Barajı'nın bir yılda ürettiği elektriği üretmek için 35 kilo helyum 3 yeterli olacaktır desem, aydaki helyum 3 miktarı ile ilgili elimizde kesin rakamlar yok. Ancak Çin'in Ay Keşif Programı'nın başındaki Profesör Yuan Zhuyan, aydaki helyum 3'ün dünyaya 10.000 yıl yeteceğini tahmin ettiklerini açıkladı. Bir daha söyleyelim. 10.000 yıl. Şurada enerjiye hükmetme tarihimiz toplasan 200 yılı bulmaz. Bahsedilen enerji miktarını bir kez daha kafanızda canlandırın. Elon Musk gözünü Mars'a dike dursun. ABD ve Çin başta olmak üzere devletlerse dümeni çoktan geriye kırdı. Önümüzdeki yüzyıl büyük ihtimalle Ay'ı fethetmek için bir yarışa dönüşecek. Bakarsınız bilim kurgu filmleri de gerçek olur. Gerçek yıldız savaşları şimdi başlıyor olmasın? Olmasın tabii öyle bir şey. Ama sıcak çatışma olmasa bile önümüzdeki soğuk savaşın Ay için yapılması yüksek bir ihtimal. Şimdi gökyüzüne bir daha bakın lütfen. Eğer gece ise ve Ay'ı görebiliyorsanız muhtemelen insanlığın geleceğine bakıyorsunuz demektir. Kanalın geleceği için de videoyu beğenin bu arada. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.